Herkese merhaba. Bu videoda size bebeklerimde kullandığım iki farklı saç tekniğini anlatacağım. Bir tanesi normal spiral şekilde ördüğümüz bu saç tekniği. Bu videoda herhangi bir sayı e, ya da işte ne bileyim ilmek sayısı, saçın uzunluğu gibi bilgileri vermeyeceğim. Yalnızca teknikleri anlatacağım. Yani şu görünümü nasıl elde ediyoruz bunu anlatacağım bu videoda. Anlatacağım saçlardan biri her zaman kullandığımız normal spiral örgü tekniği. Diğer anlatacağım teknik ise yine başlangıçta spiral örgü olarak başladığımız ama daha sonra ortadan bir hat oluşturduğumuz bu saç tekniği olacak. Bu yöntemi bu iki bebekte yani nasıl farklı kullanabiliyoruz bunları da kısaca bahsedeceğim. Yani ortadan değil yandan yapmayı ya da bu bebekte kullandığım gibi hem arkaya doğru bir hat hem de ortadan bir hat oluşturmayı anlatacağım. Şimdi sırayla başlayalım. Evet, öncelikle spiral olarak ördüğümüz bu saçı nasıl yaptığımı göstereceğim. Yani şu tepeden şu yuvarlak görünümün nasıl verildiğini anlatacağım. Dediğim gibi herhangi bir sayı vermeyeceğim. Çünkü her bebekte farklılık gösteriyor. Sadece tekniğe odaklanın ve elinizdeki tarife göre siz benim yaptıklarımı değiştirebilirsiniz. İlk önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz sihirli halkayı? Ben şu şekilde yapıyorum. Şu ipimi buradan geçirdikten sonra elime böyle doluyorum. Şu alttan geçiriyorum ve buraya ipimi sabitliyorum. Daha sonra ipimi buradan çıkarıyorum. Şimdi ilk sıradaki ilmek sayımız kadar elinizdeki tarife göre yapacaksınız siz. Burayı dolduruyorum. Bu şekilde SC olarak da doldurabilirsiniz. Tarifinizde ne yazıyorsa. HDC olarak da doldurabilirsiniz. Ben bebeklerimde genelde HDC kullanıyorum yaparken. O yüzden ben HDC olarak dolduracağım. Bu şekilde şimdi ne kadar gerekiyorsa bebeğim için HDC olarak dolduruyorum ilk sırayı. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradaki ipimi çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi ortasını yaptık saçımızın. Daha sonra ben direkt buradan üzerinden devam ederek örüyorum HDC olmasına rağmen. Çünkü örgünün sonunda örgünün bu kenarının dışarıda olması, tam bir yuvarlak olup olmaması önemli değil. Saç tellerini yaptığımız için o kısım kapanıyor. O yüzden uğraşmıyorum burada CC yani silip SLST yapmakla. Direkt örmeye devam ediyorum. Şimdi burada ben genelde bebeklerimde saçın ters tarafını kullanıyorum. Yani düz yüzünü aşağı gelecek şekilde, içe gelecek şekilde kullanıyorum. O yüzden de saç tellerimin dışarıya gelmesi için örgümü FL olarak öreceğim burada. Bunu yaparken de bakın FLO'yu nasıl örüyoruz? Şuradaki ilmekten örüyorum. Şuradan öndeki ilmekten alarak örüyorum ki burası yani saçın ters yüzünü kullandığımda şu kalan ilmeklere saç tellerimi yapabileyim diye. Şimdi yine elimizdeki tarife göre ne kadar buraya ilmek yapmamız gerekiyorsa bu SC'de olabilir, HDC'de olabilir. Tarifimize göre dolduruyoruz. FLO örgüyle. Sadece ön lobdan alarak örüyorum bakın. Şimdi ilk sırayı tamamladım. Bakın bu şekilde. Burası örgümün ön yüzü. Burası da örgümün arka yüzü. Ben bebeğin kafasına dikerken bunu bu şekilde dikeceğim. Yani burası dışarıya bakacak. Şimdi buradan sonra şuna karar vermemiz gerekiyor. Ne yoğunlukta bir saç istiyoruz? Yani çok yoğun olmayan bir saç istiyorsak bu aşamadan sonraki öreceğimiz ilmekleri normal SC olarak ya da HDC olarak örebiliriz. Yani BLO ya da FLO örmenize gerek yok. Ama çok yoğun bir saç istiyorum, her katta saç istiyorum diyorsanız her sırayı
BLO ya da işte FLO olarak, siz eğer saçın düz yüzünü kullanacaksanız BLO, ters yüzünü kullanacaksanız benim yaptığım gibi FLO olarak örmeniz gerekiyor. Ve tabii buradaki büyüklük de elinizdeki tarife göre değişecek. Yani bazı tariflerde mesela ben 3 sıra yapıyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Bazı tariflerde bebeğin kafası büyükse bu saçın tepesini 4 sıra olarak örüyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Şimdi ben bunu sona ulaştıracağım. Daha sonra saç tellerini nasıl yaptığıma geçeceğiz ve oradan devam edeceğim anlatmaya. Evet, şimdi saçın tepe kısmını bitirdim. Şimdi buradan sonra bakın arkada şu şekilde bir görüntü oluştu. Burada şuradaki şu kalan ilmekler bizim saç tellerini yapacağımız kısım olacak. Önce ipimizi koparmadan alt sıradaki saç tellerimizi örüyoruz. Şimdi burada saç telinin uzunluğu ya da örerken burada ilmek atlayıp atlamayacağınız elinizdeki tarife göre değişecek. Ben şimdi örnek olması için, yani saç telini nasıl yapıyoruz, nereden devam ediyoruz, bunu göstermek için bir tane saç teli yapacağım. Daha sonra bu katı nasıl ördüğümü göstereceğim size. Şimdi ben buraya geldikten sonra ipimi koparmıyorum. Bakın böyle bir görüntü oluştu ama önemli değil. Zaten üstteki saçlar burayı kapatacağı için buradaki şu farkı dikkate almıyorum. Zaten eğer siz burayı HDC değil de SC örerseniz bu kadar büyük bir açıklık olmayacak. Şimdi hemen şu yandaki ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şimdi saç telimin uzunluğu kadar zincir çekeceğim. Evet, saç telimin uzunluğu kadar zincir çektikten sonra artık geri döneceğim. Geri dönerken de ben bu saç telini HDC olarak öreceğim için başını doladım. Hemen, eğer bakın onu da anlatayım. Eğer SC yapacaksanız saç telinin şu kısmını şu ilmekten değil, hemen şuradaki ilmekten bu şekilde alarak SC'mizi yapacağız. Eğer HDC olarak yapıyorsak eğer, ben şöyle bir iki ilmek atlıyorum ve üçüncü ilmekten yapıyorum ki saçın şurası işte üçüncü ilmek oluyor. Saçın uçları daha düzgün dursun diye. Şimdi buradan başlayıp bütün ilmekleri artık elinizdeki sayıya göre ve SC mi HDC mi olduğuna göre karar vererek en dibe gelene kadar bu şekilde örüyorum. Şimdi burada eğer bir ilmek atlayın diyorsa şu ilmeği atlayıp şuraya ilmek kaydırma yapacağız. Eğer atlamayın diyorsa hemen yandaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıp örgümüze devam edeceğiz. Saç teli yapımı, ilk sıradaki saç telimi yapımı teli yapımı buraya kadardı. Şimdi bu sırayı nasıl ördüğümüzü anlatacağım. Burada ipimi koparmak istemiyorum. Şöyle içten bir ip çıkarayım. Evet, şimdi tepeyi yapmayı anlatacağım. Burada önemli olan şey şu: biz saçımızın ters yüzünü kullanacağız ya, o nedenle eğer bu ilk sırayı bitirdikten sonra, siz tabi bunu böyle tamamını öreceksiniz. İlk sırayı bitirdikten sonra ipimizi buradan takıp örmeye başlarsak, o zaman şu şekilde saç telinin ters yüzü değil düz yüzü tepeye gelir. Bunu istemediğimiz için de saçı ortadan örmeye başlıyoruz bu sefer saçımızı. Şu ipi aşağı çekeyim, karışmasın. Şimdi şurada gördüğüm ilk ilmeğe ipimi sabitleyeceğim. Şöyle geçiriyorum. Şu da ipimin diğer ucu. Tabi siz bunu bitirip yapacağınız için sorun olmayacak. Şu şekilde bakın, bir düğüm yapıyorum önce. Daha sonra da buraya sabitliyorum.
Şimdi bunu yaptıktan sonra yine elimizdeki sayıya göre, yani saç telinin uzunluğu neyse elimizdeki sayıya göre zincir çekeceğiz. Evet, şimdi burada saç telini bitirdikten sonra ne yapacağız? Hemen bakın, şöyle gidiyor ya örgümüz. Burada artık yine elinizdeki tarife bakacaksınız. Eğer ilmek atlama diyorsa hemen şuradaki ilmeğe, eğer bir ilmek atla diyorsa buraya, iki ilmek atla diyorsa buraya saçımızı sabitleyeceğiz. Yani ben şimdi genelde bu tepe saçlarında 2 ilmek atlıyorum. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra tekrar zincir çekip saçımızı örüyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamladığımızda dediğim gibi şu görüntüyü elde ediyoruz. Bir de bu çok katlı saçlar için, yani yoğun saçlarda bunu yapıyoruz. Şunu da göstereyim. Bu da yine spiral örgüyle örülmüş ama herhangi bir gördüğünüz gibi BLO, FLO bir şey yapılmamış. Sadece tek kat saç. Burada da biraz önce şurayı oluştururken ilmekleri FLO örmüştük ya, FLO örmüyoruz. Normal bir şekilde örüyoruz. O zaman bu görüntü oluşuyor. FLO örersek de bu görüntü oluşuyor. Evet, spiral örgü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer saç tekniğinde görüşmek üzere.